Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yıllardır yapıp sattığım kat kat tel tel ayrılan katmer tarifiyle geldim. Başka katmer tarifi aramanıza gerek yok. Gerçekten mükemmel bir tarif. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına 5 bardak un, 1 tatlı kaşığı kadar tuzu ekledikten sonra yavaş yavaş karıştırıyorum. İyice karıştırdıktan sonra ortasını havuz şeklinde açtım. Yaklaşık 1 bardak kadar ılık suyu ekledikten sonra yavaş yavaş hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Suyu azar azar kontrollü bir şekilde eklemeye özen gösterin. İlerleyen dakikalarda ne kadar su kullandığımı sizlerle paylaşacağım. Hamuru bir süre yoğurma kabında yoğurup toparladıktan sonra masada yoğurmaya devam edeceğim. Bu tarz tarifler yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta özlü ve güzel bir hamur yoğurmaktır. Hamuru ne kadar güzel yoğurursanız yaptığınız hamur işi tariflerinden o kadar memnun kalırsınız. Hamurumu yoğurma kabında toparladım, masaya aldım. Masada yırta yırta hamuru yoğurmaya devam ediyorum. Bu tarifte özellikle baklavalık ve böreklik un kullanmanızı tavsiye ederim. Unun markasını buradan veremiyorum ama eğer istiyorsanız yorumlar kısmından yazarsanız sizlere mutlaka dönüş sağlarım. Videomu tam da buraya kadar izlediyseniz her zaman olduğu gibi sizlerden ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Hamurumu masaya aldıktan sonra 4-5 dakika kadar yoğurdum. Hamuru buzdolabı poşetinin içerisine alıyorum. Yarım saat kadar dinlendiriyorum. Hamuru yaklaşık yarım saat kadar dinlendirdim. Poşetin içerisinden çıkartıyorum. Yuvarlak bir forma getiriyorum. Hamurun kıvamını görüyorsunuz. Gerçekten mükemmel bir hamur oldu. Ne çok yumuşak ne sert bir hamur, orta sertlikte bir hamur olması gerekiyor. Yuvarlak bir forma getirdim. 6 eşit parçaya bölerek bezelerimi hazırlıyorum. Bezelerinizin eşit olması için büyük parçalardan başlayarak küçük parçalara ek yaparak hepsini eşit bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Bezelerimi hazırladım. Uygun bir tabağın içerisine aldım. Üzerini poşetle kapattım. Bir 15 dakika kadar dinlendiriyorum ki daha rahat bir şekilde açılsın. Eğer vaktiniz varsa yarım saat kadar da dinlendirebilirsiniz. Bezelerimi 15 dakika kadar dinlendirdim. Altını üstünü güzelce unladım. Oklava yardımıyla açıyorum. Eğer merdane kullanmak istiyorsanız merdane ile de açabilirsiniz. Çok fazla aman aman büyütmenize gerek yok. Ben biraz büyük açtım ama servis tabağından biraz daha büyük olacak şekilde açarsanız o şekilde de hazırlayabilirsiniz. Katmer yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta hamuru orta sertlikte yoğurmanız gerekiyor. Ne sert bir hamur olacak ne de yumuşak bir hamur olacak. Orta sertlikte olduğu zaman çok daha güzel düşer katmeriniz. Bezeyi yeteri kadar açtım. Hazırladığım yağ karışımından sürüyorum.
200 gram kadar tereyağını erittim. Yaklaşık 1 çay bardağı kadar sıvı yağ ekleyip karıştırdım. O şekilde kullanıyorum. Yağı her yerine değecek şekilde güzelce sürdükten sonra çok az un serpiyorum. Videoda görüldüğü gibi katlıyorum. Bütün katlara bol bol yağ sürüyorum. Yağ sürdüğünüz zaman yağın sıcak olmamasına dikkat edin. Biraz ılık ve yoğunlaşmış olması gerekiyor. Hemen ilk defa deneyenler için bir tane daha hazırlıyorum. Beze yeteri kadar açtım. Hazırladığım yağ karışımından tekrar her yerine değecek şekilde sürüyorum. Yağı fırça yardımıyla her yerine değecek şekilde sürdükten sonra çok az un serpiyorum. Unu serpmemin nedeni katlarının daha güzel ayrılması için. Videoda görüldüğü gibi katlıyorum. Ayrıca birçok katmer tarifine kanalımdan ulaşabilirsiniz. Dilerseniz bu tarifi sütlü olarak da hazırlayabilirsiniz. Kat aralarına yağ sürüyorum. Bu aşamada 3'e veya 4'e katlayabilirsiniz. Tamamen açtığınız yufkanın büyüklüğüne göre ayarlayabilirsiniz. Tamamen donduktan sonra açıyorum. Bir yarım saat kadar dinlendirmeniz gerekiyor. Tekrardan içerisindeki katı yağın tamamen donması için. İsterseniz bu tarifi akşamdan hazırlayıp katlayıp buzdolabına kaldırabilirsiniz. Sabah bu şekilde açıp daha sonra sıcak tavanın içerisinde pişirebilirsiniz. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Bu arada dilerseniz elinizle de yavaş yavaş büyütebilirsiniz. Uygun bir tavanın içerisine biraz sıvı yağ sürdüm. Tavayı iyice ısıttım. İlk hazırlamış olduğum katmeri tavanın içerisine yerleştiriyorum. Orta ateşin altında bir ateşle ilk etapta pişiriyorum. Daha sonra sona doğru biraz daha kısıyorum. Ara ara yükseltebilirsiniz, ara ara kısabilirsiniz. Ara ara kabarması için biraz ocağın altını yükseltiyorum. Ama çok fazla tutmuyorum. Dikkat edin, hemen yanabiliyor. Çünkü katları çok ince. Çok az pişirdikten sonra üzerine yağ sürdüm. Katmeri çevire çevire pişiriyorum. Bu şekilde çevirdiğiniz zaman çok güzel kabarıyor. Kameranın açısından dolayı çok fazla belli olmuyor ama gerçekten çok güzel kabarıyor. Katmerlerimi pişirmeye devam ederken sizlere biraz kanalımdan bahsetmek istiyorum. Kanalımda birçok tarife ulaşabilirsiniz. Kete tarifleri, baklava tarifleri, su böreği tarifi, mantı tarifi, daha aklıma gelmeyen birçok tarife kanalımdan ulaşabilirsiniz. Yıllardır sipariş alıp sattığım baklava, katmer, içli köfte tariflerine de yine kanalımdan ulaşabilirsiniz. Tariflerimi gönül rahatlığı ile deneyebilirsiniz. Beğenmediğim, defalarca kez uygulamadığım hiçbir tarifi kanalımda yayınlamıyorum. Katmerlerimi bu şekilde pişirmeye devam ediyorum. Ara ara üzerini yağlıyorum. Dışının çıtır çıtır, içinin de tel tel olmasını sağlayacak. Bu arada ben tereyağı ile yaptım ama dilerseniz margarinle de yapabilirsiniz. Yine aynı şekilde bu şekilde güzel oluyor. Tabii ki tereyağı çok daha sağlıklı, çok daha lezzetli oluyor. Ama imkan meselesi, margarinle de yapmak isterseniz yapabilirsiniz.
Katmerleri hazırladım. Sizler için doku testine geçiyorum. İlk etapta katmerin çıtırtısını dinletmek istiyorum. Çıtır çıtır çok lezzetli bir katmer oldu. Katmerin katlarını, inceliğini ayrıntılı bir şekilde göstermeye çalışacağım. İlk etapta katmeri ayırıyorum. Şu anda çok sıcak. Hepsi çok lezzetli. Hepsi bu şekilde kat kat oluyor. Sizler de tarifi denediğiniz zaman bana hak vereceksiniz. Sizler katmerin güzelliğini izlerken bu arada ben de videonun sonuna gelmek üzereyim. Sizlere veda edeyim. Bir videonun bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, videomu sevdiğiniz arkadaşlarınızla lütfen paylaşmayı unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.